Senin mesela şu gülüşün yeter. Şu muhabbetin yeter. Sağ ol. Teşekkür ederim. Fazla da dişlerimi göstermiyor. Sigara içmekten sarardı. Hiç önemli değil. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şöyle görüyorsunuz Reşat abinin yanına geldim. Şimdi kendisiyle sizleri tanıştıracağım. Şöyle cici seyyar bir tezgahı var. Şöyle göstereyim. 4 tekerlekli bir arabada. Şöyle ekmek parasının peşinde. Reşat abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok şükür, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın abi, ben de çok şükür iyiyim. Nasıl işler güçler? Allah'a şükürler olsun, idare ediyoruz. Öneri yapıyorsun. Çok piyasa iyi olmamasına rağmen gene de idare ediyoruz. İşinin ekmeğinin peşindesin. Tabii ki, mecburum. Aynen. Reşat abi biraz kendinden bahsedelim. Döneri ne zamandan beri yapıyorsun? Ne yaptın? Ne ettin? Hele bir anlat, bir tanıyalım seni. Şunu biraz kısayım müsaadenle. Tamam kısa abi. Dönerimiz yanmasın abi. Yanmasın. Kısa bildiği kadar kısa bilirsin. Hatta kısa süreliğine kapatayım tamam ben abi, bunu. Muhabbete dalmayalım çünkü. Hı-hı. Ben yaklaşık 17 senedir bu seyyar döner işini yapıyorum. Hı-hı. Esas mesleğim benim kasaplık. Hı-hı. En son Tansaç'tan ayrıldım. Dedim bir daha el işi yapmayacağım. Aldım bir seyyar araba, üstünü geliştirdim kendime göre. Geniş bir şekilde yaptım, rahat çalışabileceğim şekilde. Hı-hı. 17 senedir ben bu işi yapıyorum Çamlıbin'de. Peki bu dönercilerin çoğu kasaplıktan geliyor. Kasaplıktan gelmesen olmuyor mu abi? Yani çıraklıktan mı yetişeceksin? Bu anlama mı geliyor? Şöyle diyeyim ben sana, eli bıçak tutabiliyorsa, seviyorsa, sevmesi lazım. Her şeyden önce sevmesi lazım. Hı-hı. Ben kasaptım, kasaplığı severek yaptım. Hı-hı. Başarılıydım da. Fakat hem bel fıtığı oldum hem bir de işte bu ekonomik koşullardan dolayı ben şeye geçtim. Bu işe geçtim. Fakat bu işi de severek yaptığım için çok şükür 17 senedir Çamlıbin halkı bana bu ekmeği, bu dönerden ekmek yemeyi nasip ediyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin dönerin isterse hiç lezzetli olmasın, isterse hiçbir şeye yaramasın. Senin mesela şu gülüşün yeter. Şu muhabbetin yeter. Sağ ol. Teşekkür ederim. Fazla da dişlerimi göstermiyor. Sigara içmekten sarardı. Hiç önemli değil. İnsan olduğu gibi görecek abi. Bizi insanlar sevecekse göründüğümüz gibi sevsin. Yoksa istemesin. Önemli değil. İnsan ayrımı yapmaz. İnsan ayrımı değil. Güler yüzlüsün, tatlı bir adamsın. Eyvallah. Özümüzde var bu ya. Eyvallah. O zaman dönerden bahsedelim biraz. Reşat nasıl hazırlıyorsun? Biraz bahsedelim. Şimdi ben bu döneri evde hazırlıyorum. Normalde kasabıma gidiyorum. Kasabımdan alıyorum. Zaten benim damadım da kasap. Zaten dediğim gibi ben eski kasap olduğum için yani gittiğim kasapta arkadaşım oluyor. Efendime söyleyeyim. Yani nereden nasıl bir şekilde et isteyeceğimi biliyor. Vermese de ben müdahale ediyorum zaten. Bu şekilde istiyorum diye. Ben bunu aldığım zaman eve götürüyorum. Evde ben bunun yaprağını açıyorum. Efendime söyleyeyim gereken alakayı o ete, kıymaya gösteriyorum. Yoğuruyorum. Koyuyorum dolabıma. O bir gün bekliyor, dinleniyor. Ertesi sabah kalktığım zaman alıyorum şişimi gene evimin mutfağında. Efendime söyleyeyim. Şişe geçiriyorum. Şu an ben fiyatını da vereyim mi? Belirteyim mi? Mesela söyleyeyim. Piyasada şu anda yani normal işçi kesimi piyasasında 18 lira et döneri. Ben 15 liraya veriyorum. Niçin 15 liraya veriyorum? Çünkü biraz kıyma ağırlığı kazandırıyorum buna ki o maliyeti düşüreyim. Burası işçi yatağı olduğu için de düşük maliyet vermem lazım ki ama maliyeti düşürürken lezzetinden de kalitesinden de ödün vermemem lazım. Aynen. Dürüst bir esnarsın. Tabii ki. Benim neyse onu söylüyorsun. Abi ben doğma büyüme buralıyım. Çamlıbinliyim, Boşnağım, İzmirliyim. 3 kuruş fazla kazanacağım diye Allah'a şükürler olsun. Güzel bir etiketim var benim Çamlıbin'de, İzmir'de. Efendime söyleyeyim 3 kuruş fazla kazanacağım diye ben bu etiketimi heba edemem. Allah'ına kurban olurum. Eyvallah sağ ol. Söyleyeyim. Bir sıra kıyma, dana eti, kuzu eti, bir sıra ondan sonra gene kıyma, dana eti, kuzu eti artı kuzu yağı koyuyorum. Kuzu yağı. Kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Tabii. Eti izleyenlere söyleyeyim, köfte de yese, ne yerse yesin. Ete lezzeti veren yağıdır. O yağın da fakat dengede olması lazım. Aynen. O zaman Reşat abi biraz keselim. Hem tabii. bana da hazırla. Tamam. Hafiften ocağımı da yakayım şimdi.
Arkadaşlar ben de şurayı etrafı göstereyim size. Reşit abinin yerini. Burak Reis Caddesi. Burası Burak Reis Caddesi diye geçiyor değil mi? Tabii Burak Reis Caddesi diye geçiyor. Hemen yan taraf meşhurdur zaten Müzisyenler Kıraathanesi. Müzisyenler Kıraathanesi'nin hemen yanındasın. Şöyle Tabii. tezgahı da göstereyim size ben. Caddeyi de Dört alabilirsin. tekerlekli. Şöyle Reşit abinin şöyle 4 tekerlekli bir arabası var. Onun için ekmeğinin peşinde. Keselim Reşit abi. Tamam, hemen. Şöyle alayım daha iyi olur. Tamam, nasıl arzu edersin? Bir sene aç bıraktım bu iş Reşit abi. Çok aç kaldığım günler oldu. Yani bu iş Çok yüzünden para değil, değil mi? kazandığım günler de oldu. Ha? Bu iş yüzünden değil ama değil mi? Yani döner seni aç bıraktım onu demek istiyorum. Bu sanatı seni aç bıraktım. Yok. Heh. Yok, bırakmadım. Bırakmadım. Daha da kesebilirim arzu ediyorsan. Yarım ekmek ne kadar bırakıyorsa müşteriye bana da aynı şekilde bırak. Tartım var zaten. Tartıyla tamam. yapıyorum ben. Tartıyla yapıyorsun. Tabii, tamam, tabii. çok güzel. Tabii. Kaç gram mesela bir yarım ekmek? için? Yarım ekmeğe 50 gram veriyorum. Koyalım abi, tartalım. Hemen açayım. Geldi kendine. Tartıyı da biraz uzak yapıyorum ki Hı. sıcaktan etkilenmesin. Bakalım abi. Bu 62 gram. Ha, şunu da söyleyeyim. Ha bak mesela 56 gram geldi. Ben buna müşteriye veriyorum. İlla ki 50 gram olacak diye değil. O 50 gramı ben standartlamışım. 50 gramdan aşağı olmasın. Anladım. Fazla olsun az olmasın. Fazla olsun az olmasın yani. Orada soğanlı domatesini görüyorum. Hemen istene taze mi burada? Tabii Doğrusu. tabii aynen. Görelim o zaman. Aynen doğrayalım abi. hemen. Şöyle. Domatesin de aynı şekilde. Tabii orada var bir tane. Hazır hemen. Şimdi Bir tane zaten daha şey alalım. yaptık. Şöyle. Ben normalde öbür domattan kullanıyorum fakat geçen hafta yetişemedim öbür domata. Mecbur şişe domat aldık. Satıcı da dedi abi dedi daha lezzetli olur bu. Hakikaten de daha lezzetli çıktı bu şişe Daha domat. lezzetli oldu ha. Evet. Of. Nar gibi kızartıyorsun döner ha. Aa, kızartmadan vermem zaten beklesin. Eğer işi varsa işini görsün gelsin. Böyle veriyorum ben, böyle yiyecek. Tabii. Yeşilliğini de. Böyle torbalıyorum, aşağı koyuyorum Ve genelde. arabanın altına bırak. Ha sıcaktan etkilenmesinler diye. Güzel. Şunu da şu arada biraz çevireyim. Şöyle. Roka. Marul. Yeterli abi. Marul kesinlikle bugüne kadar kullanmadım tezgahımda. Köfte de yaparken, döner de yaparken. Roka maydanoz kullanırım. Maydanoz ister misin? Kalsın öyle, ben iyi bir de domates ekleyelim. Tamam. Yarıma. Şöyle Reşit abi güzel bir şey. Bunu ekmek arası mı yapayım ben? Ekmek arası olsun. Reşit Tamam. abi. Hemen. Yan tarafım zaten bakkal. Oradan. Hemen alıp geliyorsun. Tabii. Fırın da zaten hep yakın burada. Şöyle. Tabii hep besmele ile başlarız. Tezgahı kapatırken de besmele ile şükür ederek. Allah bin bereket Abi. versin diyorsun. Tabii ki. Tamam. Ekmeği de Açta bu şekilde kalsak, tok da ısıtıyorsun. olsak. Şükür her zaman. Tabii Allah bize neyi nasip ettiyse onu yiyeceğiz. Aynen, herkes nasibini yer Reşit abi. Tabii ki. Ekmeğini de bu şekilde burada Ekmeği ısıtıyorsun. ısıtıyorum. Burada ekmek harici hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece ekmeği ısıtmak için. Reşit bu abi tezgah. arabayı götürüyor musun yoksa burada mı kalıyor? Araba burada sabit kalıyor. Kilitlerim var. Burada zaten kamera sistemi de var. Arabayı devamlı görüyor. Hem devletin kamerası var hem dükkanların kamerası var. Hı. Sabit bir şekilde hiç ellemiyorum. Arabam zaten ağır. Şu şekilde. Ekmeğim ısındı. Biraz daha ısıtsak aslında daha iyi olurdu da Az yumuşadı mı yeter ya. Ha, Reşit abi. şu an yumuşak. O sürdüğümüz Bu salça sos yapıyorum ben kendim burada. kendi buluşun. Bu piyasada var zaten ama Var mı benim böyle salçalı döner yapan? var. He. Var. Daha doğrusu şöyle. Salçadan sos yapıyorlar. Baharat bilmem ne çeşitli onu tatlandırıyorlar. O şekilde sos oluşuyor. Ben de burada bunu hafif sulandırıyorum. Biraz lezzetlendiriyorum.
Müşterimin hoşuna gidiyor. Sevmeyen de var ama genelde bu şekilde. Şöyle soğanını ekledin. Tabii. Döner Biraz bu. daha Bence biraz daha biz buna aslında roka yeşillik koysak daha lezzetli olabilir istersen. öyle kalsın Reşit abi, çok Tamam. bir şey yok. Soğan olsun da bana yeter ya. Ha, Bence öyle mi? etin en büyük dostu soğan abi. Tamam. Soğan olsun, isterse hiçbir şey olmaz. Soğan Ben de olacak. çok fazla koymak istemiyorum çünkü neden etin lezzetini kaybettirmesin. Tamam daha iyi. İyi düşünmüşsün. Çekim için değil, gerçekten bu şekilde veriyorum yani. Her gelen müşteriye bu şekilde Genel verirsin. malzemeden şey yapmıyorum, kısmıyorum. Pul acı biber sever misin? Az. Az, tamam. Dokunuyor artık Reşit abi bana. Yeter. Tamam. Tuzumuzu atıyoruz. Abi ellerine kollarına sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne demek? Senin de ayağına sağlık. Sağ olasın. Bunu müşteriye verdiğim an hemen anında masamı temizlerim. Ondan sonra öbür müşteriyle ilgilenirim. Evet. Şu şekilde müşteriye veriyorum. Eğer burada yiyecekse, gidecekse, kahvede yiyeceğim diyorsa hemen Paket şunu şu yapıyorsun. şekilde veriyorum. Tamam. Paket derse tabii farklı bir şekilde yapıyorum. Arkadaşlar şimdi geldik en zamana, tadım zamanı. Sağ olsun Reşit abi kendi ellerine döner hazırladı. Zaten gördüğünüz içinde de 50 gramın 50 gram oluyor en az. 50 gramın üstü olduğu zaman zaten gördüğünüz 56 gram geldi, ellemiyor. Şimdi tadım yapalım. Ben en fazla merak ettiğim şey salça. Bakalım salçalı nasıl oldu. Güzel Reşit abi. Efendim? Güzel. Bir daha söyle. Güzel. Bir daha. Adamsın. Eyvallah, eyvallah. Severek yapıyorum. Hı hı. Yani nedense biz Türk milleti olarak, Türk insanı olarak salaş mekanlara daha çok düşkünüz. Seyyar mekanlara daha çok düşkünüz. Bence nedeni bu işte. Nedeni bu. Çünkü ya restoranlarda da güzel lezzetler var. Ayırmak istemiyorum ama salaş ve seyyar tezgahlarda daha farklı lezzetleri karşılaşıyoruz. Siz daha önce dönerin içine salça süren gördünüz mü ya? Ben görmedim. Varmış, Reşit abi böyle söyledi. Ama ben ilk defa gördüm. Arkadaş bugün değişik böyle videolar çektim. Göreceksiniz yayınlandıktan sonra. Rus salatasıyla hazırlanmış tavuk döner yedim. Sütlü tavuk döner. Bu da Reşit abinin buluşu. Dönerin içine salça mı sürdü? Ama sürülüyor ama yakışıyor. Güzel oluyor. Müdahale edeyim. Demin sordun ya salça süren var mı? Pek yok yani vardır dediğim aslında sos olarak kullanıyorlar. Ama sen içine sürüyorsun. Hah ben içine. Abi Bak. sana bir şey diyeyim mi? Şöyle ekmeksiz tat. Bunu iyi ki de bulmuşsun. Gerçekten çok yakışmış ya. Böyle. Güzel. Yani salçasız, domates, soğansız, ekmeksiz hali. Of. Of ki ne o? Abi teşekkür ettim. Ellerine Rica kollarına ederim, sağlık. rica ederim. Arkadaşlar buraya gelmeyi unutmayın. İçecek bir şey istersen yanında getirebilirim. Burası Burak Reis Caddesi. Dönerci Reşat. Zaten göreceksiniz. 4 tekerlekli seyyar arabası var. Ya kime sorarsanız sorun. Zaten gösterir size. Çok tatlı bir insan. Gelip bulunmanızı çok isterim. Ve bu dönerden de yemenizi çok isterim. Dediğim gibi. Yeni geldik yeni bir videonun sonuna. Beni izlediğiniz için, Reşit abiye zaman ayırıp izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.